Hello. Bagajda var içinde. Hiçbir şey. Kıyafet, bir valizim var. Sigara kacı. Hiçbir şey. Teşekkürler. Kolay gelsin. Hemen önümüze geçmek için full gaz. Aman ne kadar büyük kar ettin kanka. En çok merak edilen yerler buralar. Bir şarj istasyonları, bir de gümrükler. Bir kişi. Thank you. Bye bye. Şimdi internetimize bir bakalım. Sırbistan'da hiç kontrol olmadı. Tak tak geçtik. Süper. Şu an daha bağlanamadı gibi görünüyor ama şöyle yeniliyorum. Yola çıktım ya. Yolda şu şeyden çıkınca belki gelir dedim. Yok, daha yok. Neyse biraz böyle gidelim. Plakayı da okuyor. Şimdi Aleksinaç'taki şarj istasyonu öbür tarafta kaldığı için mecburen otoyoldan çıkacağız. Oraya 118 kilometre kaldı zaten. Orada bir ödeyeceğiz, sonra tekrar gireceğiz. Bir de Belgrad girişinde şey yapacağız. Ödeyeceğiz. Normalde buradan alıp Belgrad'da ödeniyor. Bu arada internet gelmiş. Yani hiçbir şey yapmadım. Otobandan bilet çektikten sonra tekrar bir girdim, denedim. Şu an sorunsuz geldi. Çok enteresan bir şekilde şu an arabaya internet geldi ve bende değil yani. Ben bağlamadım. Ya buradan Bulgaristan'ı çekiyor olamaz çünkü bayağı geldim. Aleksinaç'a 91 kilometre kaldı. Bir de şimdi şu tabelayı görünce aklıma geldi. Bu Sırbistan artık böyle mesafe ölçen radarlar kullanıyormuş galiba. Bak şu an yine gitti. Bayağı ceza yiyenler olmuş galiba. Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir muhabbetler dönüyordu. Çok ince bir sinyal mi yakaladı da geldi internet, onu anlamadım. Şu an yine gitti. Aleksinaç'a geldik. Saat 4. Buranın saatiyle, yerel saat. Sırbistan'da bir saat geri almıştık. Ya akşam böyle 12-1'e kadar gideyim diyorum ama bilmiyorum. Bakalım. Şu an için her şey yolunda görünüyor. ENP olsaydı şu an o taraf boş. Burası ENP ve şey. Come on everybody. Hello. Carte please. Thank you. Bye bye. Bulgaristan'dan gelince Aleksinaç'a kadar 6.48. Şunlar dursun şöyle de. Çıkar çıkmaz zaten 1.3 kilometre şey var. Aynı istikametten gidiyoruz. Oradan şarjı alıyoruz. Sonra tekrar gidip ileriye gidiyoruz. Yani tekrar buradan giriş değil. İleriden giriyorum. Çok bir kayıp olmuyor ama otobandan çıkmak tabii ki can sıkıcı. Bir kere ödüyorsun. Sonra bir daha çekiyorsun falan filan. Allah, çok büyük bir çukur vardı orada ya. Bu videoyu genelde hani yurt dışındaki Türkler izliyor. Hani büyük çoğunluk. Gerçi benim normal diğer kamplarımdan, işte tekneyle olan videolarımdan izleyenler de bayağı var. Şimdi artık hani bu bilgi amaçlı da bir video oluyor. Bu yol illa çekilmesi gerekiyor çünkü güzel, farklı ülkelerden gidiliyor. Yollar değişiyor. Onların bilgisini vermek gerekiyor falan vesaire. Buralarda bu şekilde çekim yapıyorum. Şuraya biraz şarj istasyonlarını çoğaltıp bir de hızlı şeyler yapsalar güzel olacak. Burası Bosporus Otel. Burası da boyanmış. Aa, süper boş. Gölge yok. A ve 2A'yı takmış. 2B'yi biz 1B'ye takalım. Ljubljana saat 1. Avusturya'ya geçersek saat 2.30 olacak. Bakalım ne yapacağız bilmiyorum. Bakalım, internette müzik dinleye geliyorum. Buradan paketime girdim. E-simlerime basıyorum. Ayrıntılara görüntüle diyorum. 3 GB'lıktı. Kalan paket 2.91. Yani 2 GB 91. Şöyle yarım saattir falan, 40 dakikadır müzik de çalıyorum arkadan. YouTube müzikten. İnternet üzeri. Burada ücret olarak ona da bakalım. 0. Hala Sırbistan ücretsiz. Arkadaşlar yanıma hemen bir araç geldi. Hızım yere düştü. 63 kW oldu. Şarjımızı aldık. 16.37. Devam ediyoruz yola. 191 kilometre sonra da Belgrad'dayız. Şimdilik yola devam ediyoruz. Soner biraderimle telefonla görüşeceğiz. Değil mi bro? Bir selam söyle ya.
Selam gençler. Gençler, hanımefendiler, beyefendiler. Her nerede yaşıyor ve katılıyorum. Kim Aynen. var kim yok. Herkese selam. 3.7 kilometre sonra tekrar otobana bilet çekiyoruz. Ve devam ediyoruz. Saat 6.30'da da Belgrad'daki şarj istasyonunda olacağız. Umarım çok kalabalık olmaz. Tam iş çıkış saatleri falan. Belgrad gişelerine geldik. Şeye de Belgrad'daki o Ikea'nın olduğu yerdeki süper şarjıra da tam 10 kilometre var. Vallahi arkada, karşıdan böyle yandan tatlı tatlı güneş vuruyor. Keyifli müzik dinleye dinleye geldim ama bir mayışmadım da değil yani. Şimdi ödeyelim bakalım. Sonra şarjımızı alıp durmadan orada bir yemek falan yemeye bakacağım yani. Ekstra bir yere gitmeyeceğim. Şey falan da yemek istemiyorum. Böyle yok Burger King'miş falan filan da yemek istemiyorum ama bu arada telefonda internet var. Pakette de dolu da 2,5 GB'tı. Buna bağlı gösteriyor ama kopuyor yine bağlanıyor. Kopuyor yine bağlanıyor. Bir enteresan. Bayağıdır yok bunda internet. Kart et Salim bitti. 6 volte, hvala. Danke, ciao. 8 euro 70 cent. Tamam. İkinci şey Sırbistan. Şu otelde de kaldım 2 kere. Fena değil burası da ama otoyoldan çok ses geliyor. Onun harici güzel. Ve kliması ayarlanmıyor. Yazın buz gibi oluyor içerisi. Donmuştum yani. Saati arabada unutuyorum bazen şarjda. Gidiyorum, kitlemiyor. Telefonu bıraktığında haber veriyor. Telefon kaldı diye ama bunu bıraktığında haber vermiyor. Şeyden de olabilir ama o. İnternet paketim olmadığı için. Türkiye'de oldu bu. Şimdi burada da unuturum falan. Alışverişe gidince şey olmasın. İnanılmaz güzel balık kokuyor ya. Şu arkadaki restorandan mı acaba bir şey bakalım. Şimdi neyse. Biraz gezinelim. 1 euro 117 Sırp dinarı. KFC'den yiyeceğim. Onu canım çekti ya. Şimdi balık kim bilir nerede nasıl beklemiyor. Onu şey yapamadım, güvenemedim. Yani şu 60 cent falan oluyor. 50 cent. Tamam. Suyumuzu falan alalım. Konserve balık alabiliriz. Bence kesinlikle konserve balık gider. Şöyle alışverişi yaptım. Tabii buradan bir şey anlayamayacağız da. 2 su aldım. İşte cips aldım 2 tane. Şöyle. Ondan sonra 3 paket şu şeylerden aldım. Şu sarı sigaralardan. Muz aldım. Krosan aldım. Ondan sonra bir litre şarap aldım. O kadar galiba. 2254. Evet, Lidl 20 euro çekilmiş. Ondan sonra 14.59'da KFC menüsü aldım. Kova. Ve hayvani. 2 tane de patates var içinde. Ama içeceği yok. Bence fena değil. Bu arada 20 dakikada %90 oldu. 3-5 dakika daha şarj etsin. Sonra gideceğim. Burası yoğun. 2 kişi beklemede. Belki şu da sanmıyorum olduğunu da. 18.58 start verildi ve koşu başladı. Neyse otobanda kucağıma alıp şu proteinleri gömmem lazım. Çok acıktım ya. Saat 9'da diyor ya Slovenski Brod'da. 218 kilometre gösteriyor oraya da. Gel yavrucuğum. Bugün Avusturya zor gibi görünüyor ama. En azından Slovenya'yı görmemiz lazım ama. Bugün de arabada yatarım. Otelde kalmam galiba. Bir tane çok ucuz bir tane bomba bir yer bulurum. Tabii ki otelde kalırım ama böyle 70-80 euro, 100 euro falan vermem. O da muhtemelen 40 euro, 30-40 euro olanlar Hırvatistan'dadır. Slovenya biraz daha pahalıydı galiba. Neyse şu an hiç bakmıyorum. Çünkü saat 1'e falan kadar da sürebileceğim için birden sonra otel şeyi kalmıyor. O gün için rezervasyon yapılamıyor artık. Sinek girmiş içeriye ya. Çık lan. Lan. Gel buraya. Sinek için açmışım. Siktir. İnşallah gitmiştir. Şort varken sinek ayaklarında dolandı mı çok gıcık oluyorum ya. Neyse arkadaşlar.
Önümüzde trafik görünmüyor. Zaten çevre yolundan gideceğiz. Birazdan bilet çekeceğiz. Onu şey yapmıyorum. Çıkarken ödemede şey yaparız. Ne kadar olduğuna bakarız. Zaten çevre yolundan gideceğimiz için burada pek manzara da yok. Ben yemeğe gömeyim. Ya bir kahve alayım dedim. Bu arada şeyi çektim. Otoban fişini. Ulan şu gölgeye park edecektim, herif oradan şey yaptı. Saat 8'e 20 var. Yanıyor ortalık. Yaz gelmiş arkadaşlar. 2 gün önce bambaşkaydı. Hello. Hello. Cafe americano. Thank you. Thank you. Ciao ciao. Yaz kokuyor. Vay be. Özlemişiz ha yazı. Ama çok sıcak ya. Bir de direkt kafadan güneş alıyorum. O da rahatsız ediyor. Şimdi 2.70 tuttu da kaç tuttuydu? 2.70 mi? 2.72. 130 lira falan. Aslında gümrüğü geçince bir sonraki şarj istasyonunda alayım diyordum ama geç kalıyorum o zamana. Saat 9'da varacağız eğer gümrükten normal geçersek. O saatten sonra içeceğim kahve beni sabaha kadar uyutmaz. Ondan dolayı şimdi içmek daha mantıklı. Sırbistan'a son ödeme gişesine geldik. Yollar boştu. Bu son kısım muhtemelen gümrük de boş olacak. Kartı please. 4.44. Thank you. Bye. No. Yeah, okay. Ciao. 4.44. Sırbistan. Gümrüğe geldik. Bir kişi var önümde. O da ilerledi. Direkt ben giriyorum. Hi. Thank you. Bye. Buyurun dedi kız. Türkçe konuştu. Ben de bye diyorum. Neyse ağız alışkanlığı. Şeye de damga vurmuyor ya çoğu. Bu da pasaportu aldım damgasız kötü görünüyor diye. Pasaportla girip çıkmaya çalışıyorum. Sadece Bulgar çıkışta vurdu. Evet. Burada biraz kuyruk var. Niye bunlar orada şey yapmıyor? Two doors open. I think that one is for EU, and I think For EU. This one, all passports. Okay. Thank you. Why come niemand here? No European passport. Okay. Thank you. Bye. Görülmüştür umarım. 20-30 kişi var orada. Bye. Avrupa kapısında tek ben vardım. İlk defa böyle bir şeye denk geliyorum. Var mı böyle bir şey ya? Çok enteresan. Açsa ya yani ikisinde yap yani. Niye tek onu şey yapıyorsun ki? Vay be. Aldım alalı pasaportu ilk defa hani böyle bir avantaj sağladığını gördüm. Çok enteresan. Evet, Hırvatistan'a girdik arkadaşlar. Şu an 84 kilometremiz var. Daha önce böyle bir şey başına gelen var mı? Benim daha önce hiç böyle başıma bir şey gelmemişti. Yani sadece tamam EU kapısı yazıyor, All Passport diyor ama hep karışık gidiyordu yani. Muhtemelen burada hepsini geri göndermişler. Mesela adam aramadı bile beni. Muhtemelen onlar aranıyordur da falan gibi. Yani bilmiyorum. Şu an sallıyorum. Ama dediğim gibi ilk defa böyle bir şey başıma geliyor. Ya orada o kadar yarım saat 40 dakika belki kar ettik. Belki de bir saat, bilmiyorum. Yani ne kadar beklettiklerine bağlı. Bazen hızlı ilerliyor, bazen çok yavaş ilerliyor. Slavenski Brod'a geldik arkadaşlar. Saat 8'i çeyrek 9'u çeyrek geçiyor. Şu saatimi tekrar alayım unutmadan.
Zagreb'e buradan bir 220 falan kalmıştır diye düşünüyorum. 12 gibi Zagreb. Acaba diyorum ki Slovenya'ya girip biraz daha yol alıp mı yatayım? Yoksa ya yeter Zagreb'te kalayım mı? Çünkü ne kadar buradan gidersem yarın eve gitmem de o kadar kolay olacak. Ay. Kart ya. Dankeschön. 5.90. Hemen yapıştıralım unutmadan. Thank you. Bye bye. Ciao. Vinyet. Neydi burası? Hırvatistan. Buraya da versiyon 4'ü şey yapmışlar. Bir de ilk baştaki. Okey. Şurada araç yıkasak mı acaba ya? Ama kapatmışlar mı ki? Ljubljana'da gece 1'de. 1'e 10 kala oradayız. Hani oradan kurtardık mı zaten Alpleri geçeceğiz. Ondan sonra Münih, Çarçurt devam ediyor. O zaman İsviçre'den gitmeyeceğim. Vinyet almayacağım. Yo, mecbur alacağım. İsviçre'den gidebiliriz. Çünkü işle alakalı bir görüşmeye gitmem lazım. Falan filan Inter Milan. Önceden tabii bu kadar çekmiyordum ilk başlarda. İlk videolar. 10 dakikada şey yapıyordum. 10 dakikayı geçmesin. 10 dakikayı geçerse sıkıcı olur falan diye düşünüyordum da. Gel gör ki kazın ayağı öyle değilmiş. Hemen şu camı bir temizleyelim. Şeyi alıp geleyim ben. Bakalım mikrofon çekecek mi? Ta şeye kadar. Maç yapıyorlar burada. Bak, kapıyı açık bıraktık ha. Burada da suyu varmış. Katliam yaşanmış burada. Çoğu insan unutuyor farları şey yapmayı. O kadar çok sinek şeyi oluyor ki. 15 geçiyor demiştim oradan geliyorken değil mi? 27 geçiyor. 12 dakika oldu. %70 oldu. Varışımız %12 ile oraya. Hiç durmuyoruz. 10 dakikada aslında 10 dakikada bitti şarj. Çünkü hani 3 dakika falan da gelmişizdir herhalde. Şimdi şarj ücretine bakalım. 20 centmiş kilovatı. Şu an oturumdaki maliyet 5 euro. Şarjı durdur diyorum. Bunu yazıyorum çünkü bende sıfır olacağı için gitmeden unutmadan yazalım. Kaç oldu? 5.06. 0.6'yı yazmıyorum ya. 5 euro. 20 cent de süpermiş fiyat. Girdik çıktık şarj ettik. 15 dakika. Şimdi buradan biletimizi çekiyoruz. Zagreb'te ödüyoruz. Artık Zagreb'teki ödeme noktasında görüşürüz. Saat 11'de Zagreb çıkışından çıkıyoruz. Ama şöyle bir şey oldu bu arada. Ben Slovenya vinyetini aldım. Oradaki minimum bir haftalık ve 16 euro kendi sitesinde. Yalnız kendi sitesini bulmak da biraz zor. 12.70 yakışır. Hvala vam. Želimo vam ugodnu i sigurnu vožnju. Anlıyorum. Hırvat 5.90 artı 12.70 mi dedik? 23.07'de şarj istasyonuna varıyoruz. Oradan da çok fazla bir şey kalmadı galiba. 30-40 kilometre kaldı gümrüğe. Ben vardır biraz diye şey yapıyordum. Şimdi gece 23 muhtemelen 12'den önce alacağız. Ben çünkü yarın aldım. 8'i değil 9'unu aldım. Bugün 8'i. Bakalım belki bir ihtimal bir 10-15 dakika oralarda bekleme şeyimiz olabilir. Ondan sonra da bugünün planı Ljubljana şarj istasyonuna kadar gidip orada yatmak. Otellere baktım. Birincisi alakasız yerlerdeler. Bu saatten sonra otel çok mantıklı olmuyor. Ben böyle hani 8 gibi falan seviyorum otelde kalmayı. Ondan dolayı arkaya yatağı sereceğim. Belki o 15 dakikalık süreçte o yatağı falan hazırlarım. Ya da şimdi şarj ediyorken hazırlarım. Orada yatarım. Sonra sabah erkenden kalkarım. Zaten büyük ihtimalle bir kasino vardı. O kasinonun olduğu yerde orası Ljubljana. Sabah. Krosanlarım var. Kahvaltıyı da öyle halletmiş olurum. Ondan sonra çıkarız yola. Saat 8-9 gibi çıksak Ljubljana'dan artık 700 kilometre falan kalıyor galiba eve.
Buranın yemekleri çok güzel oluyor. Zagreb'teki istasyonun. Bu arada Zagreb'e daha var, gelmedik. Dön be araba be. Dön be. Oraya da girersin yani. Tahmini şarj süresi 20 dakika. Tamam, tam denk geliyor işte. Neyse ben bir gideyim. Birkaç sigara alayım. Burada biraz uygun. 4,5 euro muydu? Öyle bir şeydi. Ondan sonra devam ederiz. Bir tık fazladan yükledim çünkü saati bekledim. 36 geçiyor, gümrüğe şey yapmayalım diye. Valla bunu yazacaktım da şimdi bastım. 0 oldu. Ücretini göremediğim için bilmiyorum. Ama 25 sent şu an kilowatt ücreti. Kaç kilowatt almışız ona da hiç dikkat etmedim. Yani işte öyle. Bu saatlerde uygun oluyor. Hatta bir sonraki mi 18 centti bir şeydi. Ya da ben bunu 18 cent sanmıştım. Sonra şimdi tekrar bakınca 25 cent dedi. Bir de Ljubljana'dan mı kalsam yoksa Ljubljana'ya geçeyim mi? Çünkü sabah trafiği falan kalmayayım diyorum. Emin değilim. Ljubljana'dan biraz bir 50-60 kilometre ileride bir istasyon daha var. Belki ona giderim. Oraya çizdim haritayı ama. Sanırım gümrüğe geldik. Saat 12'yi 4 geçiyor. Tavuk döner, ayran, nasıl böyle bitiriyoruz şeyi? Denk getiriyoruz ikisini. Aynen öyle oldu. 12'de başlıyorduk şeye. Gece yarısından sonra. Ha, burada ödeme varmış ya. Vay vay vay. Ulan buradan da alıyorsunuz ha. Ben de gümrük sandım ya. Bunu unutmuşum ben. Çevre yolundan şey mi alınır ya? Hello. Привет. Thank you. Ciao. No, thank you. 1 euroya. Bunun için yazmaya değer mi? Zaten 1 euro olduğu için aklımda kalmamış şey. Çok tavanı mı gösteriyor acaba? Hemen gümrüğe mi geliyoruz acaba ya? Bakayım şöyle. Evet, gümrüğe geliyoruz. Çıktığımız yer gümrükmüş meğer. Bakalım bir şey olacak mı burada? Kontrol şey var mı? Hello. Passport. Passport, yes. Only passport? Along, yeah. Thank you. Bye bye. Evet, pasaporta baktı. Neredeyiz? İlk defa buraya geliyorum. Şu Ljubljana'yı geçtim. Biraz çıktım yani villa çok yakın yerdeyiz aslında. Aslında şarjım olsa oraya kadar da gidecektim ama villanın içine giriyorsun falan. Ondan burada artık saatte 2 oldu. Şöyle bir kontrol edelim. İstanbul'dan çıktım çıkalı 1581 kilometre yapmışım. Bunun işte Edirne'ye kadar olan kısmını şey yaptım. Geldim bir. O da 270 kilometre falan olması lazım. Onu dün yapmıştım. Bugün de kalan yani atıyorum 1300 kilometre falan yapmışım bugün. Ortalamamız 171 watt saat. Yani 17 kilowatt yakmışız 100 kilometrede. Bu şekilde. Ondan sonra kilometre sayacımız bu şekilde. Artık bugün burada yatacağım. Güzel yer. Sabah kahvemi falan içerim burada. Kafe falan. Karşıda kafe var. Şimdi birazdan yatağımı yapacağım. Bu arada arabayı hiç göstermedim ya. Gerçi gösterecek bir şey yok da. Bir valizim var. Şöyle boş. Bir power bank'im var. O kadar. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Şimdi şarj ediyordum tam. Şuraya hazırlıyordum. Bütün Tesla'ların ışıkları kapandı. Ama sadece Tesla'lar. Enteresan. Yani şunlar yanıyordu ya. Tesla'nın elektriği gitti. Ve otomatik kapattı burayı. Dur bakalım bekleyelim biraz. Yüzde kaç oldu acaba? %37 olmuş. 18'de mi gelmiştim öyle bir şeydi. Neyse sabah şey yaparım olmazsa. Evet. Yine biraz geç kalktım. Saat 10 gibi 9'a 10'a çeyrek kala kalktım. Şu an 10.30 kalktım. Arabayı toparladım. Kamp modunda arkaya yatak yapmıştım. Karşıdan kahvemi aldım. Arabayı tekrar şarja koydum. Kamp modunda bir 7-8 şey gitmiş. Ha bu arada dün elektrikler gitmişti. Bir 15 dakika sonra tekrar sistem mi artık kendini kapattı açtı. Sonra oldu taktım. Yüzde işte 80-90'lara kadar şarj ettim. Sonra vurdum kafayı yattım. İyi uyumuşum yani. Şöyle de gayet güzel bir yerdeyim. Sabahki manzarası da şu şekil. Alplerin eteğinde bir gece geçirdik.
Şimdi birazdan kalibre ediyor. O bitirdikten sonra yola çıkacağız. 700-800 kilometre yolumuz var. Neyse. Kahvemi içeyim. Ondan sonra çıkıyoruz. Soner ve Mine'den hediye çiçeklerim bunlar. Birisi mabet ağacının yaprağı. Öbürkülerde ıhlamur kasrına gitmiştik. İstanbul, Beşiktaş'ta. Oradan topladık. Bitti bitecek, haydi yavrum. Bir de %100'de kaç oluyorsun ona bakalım. Ha, bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi kalibre ederken atıyorum klima çalışıyor, kapılar açık, ekran açık şey yapıyor ya. Öyle kalibre ettiğinde bu bir tamamen varsayım ya da öyle sallıyorum yani. Birkaç kere oldu. Dikkat ettim. İşte arabayı kapatıp gittiğinde, kilitlediğinde kendini hani araba kapalıyken kalibre edip şey yaptığında sanki kalibre birkaç kilometre daha iyi gösteriyormuş gibi. Biraz daha yüksek kilometre ama böyle klima açık, kapı açık bir şey yapıyorken ki kalibrede sanki emin olmamakla beraber biraz daha az kilometre gösteriyor %100 şarjda. Arkadaşlar şimdi 9 euro verdim. Ya o kadar çabuk bitti ki hemen sınırdaymışım. Bende daha vardır diye şey yapmıyorum. Kravenken tüneline geldik. 9 euro şimdi buraya ödedim. Aklıma da şeyi unutmuşum ben. Avusturya vinyetini almayı unuttum. 9.60'da bir günlük için oraya ödedim. Aslında bir 10 günlük falan alsaydım dönüşte de belki şey yapardık ama şimdi dönüşte nereden gideceğimi tam da bilmediğim için onu bir şey yapmam lazım. Neyse yani Avusturya vinyetini hemen Asfinag'dan 9.60 aldım. Bir de dediğim gibi 9 euro buraya Kravenken tüneline ödedim. Onları da son anda aklıma geldi çekmek. Çünkü bu Kravenken tünelini Slovenya'dan giriyoruz. Çıktığımızda Avusturya'ya geçmiş oluyoruz. Yani vaktim çok azdı. Şimdi burada yapıştıralım otopilota. Kravenken tünelinden şimdi çıktık. Hemen Avusturya. Ya zaten tünelin içinde Avusturya bayrağı vardı böyle bir, daha doğrusu bayrakta değil de bir tabelası. Orada yarıda geçmiş oluyoruz. Burada kimse yok. Zaten o Kravenken tünelini iki ülke ortak yaptırıyordu yanlış hatırlamıyorsam, yarı yarıya. Onun için tünelin ortasında tam sınır gibi hani bayrak şeyi vardı, tabelası. Evet, o Alp geçişinden sonra işte tünellerden falan geçiyoruz ara ara, bir 50-60 kilometre gelmişizdir herhalde. Burada da bir 15 euro ödüyoruz. Yani ne oldu? 9. Bunları da yazacaktım. Yazayım birazdan unutmadan. En son bir hesap yaparız. 15, 9, 970. Danke, ciao ciao. Yaklaşık 10 dakikadır böyle duruyoruz. Çok kısa bir yer gibi ama Flachau'ya girişte lamba mı koymuşlar, ne yapmışlar bilmiyorum. 10 dakikadır böyle bekliyoruz. Sonra buraya geçince buralar açılmış. Az önce buralar da kırmızıydı. Allah Allah, bir şey olmuş herhalde. Aslında bunu Google Maps gösterir. Saat 1 oldu. Neredeyse 10 var. Çeyrek kala geldim. Çeyrek kalıyor. Daha bir gıdım gitmedik. Bir ambulans, bir polis geçti yanımızdan. Bakalım daha ne kadar duracağız. Şöyle çektim ambulansı. Yani kamerayı çekmedim çünkü o an anlamadım bizim taraftan mı geliyor, karşı taraftan mı diye. Az önce de böyle ambulans geçti. Yarım saat oldu bekliyoruz. Ya şöyle işte uzun yolda bir tane daha polis geliyor. Olaylar. Herhalde kaza olmuş yani. Ben Google'dan baktığımda haritalardan şerit kapalı diyor. Tamirat gibi anladım ama bir olay olmuş muhtemelen. Muhtemelen bir yarım saat daha geçer çünkü daha yeni gelmeye başladılar. Yeni bir olay olmuş yani. Onları kaldırmasın diye. Belki 2 saat mi duracağız? Ne yapacağız? İnelim, herkes indi zaten. An itibariyle 1. saati doldurmuş bulunmaktayız. Milim ilerlemedik daha.
Muhtemelen bir saat daha duracağız gibi. Umarım olmaz da. Geht nichts, oder? Geht nichts, ja. Glaub Unfall oder so. Ich Ja, schätze Unfall, ja. ja irgendwie schon. Dauert noch, glaub Wie ich, weit weil noch die mal? frisch. Also das siehst du nicht auf dem Ding, oder? Nein, zeigt gar nicht, ja. Sagt's ja noch. Ja. Ja, vielleicht noch halbe Stunde oder Stunden, ja, keine Ahnung. Kann man nichts machen, gell? Eben, eben, Musst ja. weiter, oder? Ja. Wie weit musst du noch? Noch 600 Kilometer, also nach ja, Richtung Zürich. Also, Richtung Zürich, ja. Schweiz noch. Nein, eigentlich Deutschland, aber ist kleine Stadt Waldshut-Tingen. Also Waldshut-Tingen. Ja, habe ich gehört. Also Schaffhausen in der Nähe, Ja. 30 wir Kilometer sind weit auch weg. von hier, wir sind in der Nähe von Augsburg. Ah, okay. Aber Sie haben noch 300-400 Kilometer noch? Wir haben 300. 300, gell? Okay. Hadi Tamam, mach's hadi. gut. Mach's gut, ciao. İlk bir konuştuk, bir 15 dakika gösteriyor falan dedim ben bekleme süresi de. Onlar da Augsburg'a gidiyorlarmış. Neyse bekliyoruz. Acayip büyük bir patlama sesi geldi şimdi. Bir şey mi oldu acaba? İşin boyutu daha mı değişti? Şimdi duman muman çıkarsa demek ki araç kazasında patlama falan oldu herhalde. Aha gidiyoruz beyler. Tam 1 saat 15 dakika sürdü. 2 oldu ama saat ya. 12.40'da mı 45'te mi ne gelmiştik. Hadi bakalım. Oo karavan. O patlama sesi de muhtemelen karavan çıkmış ve buna mı girmiş acaba? Kendi şeyine mi girmiş? Bir şeyler olmuş ama kötü. Umarım önemli bir şey yoktur, can kaybı yoktur. Ama sanmıyorum ya, o kadar şey değil. Ben sanki çıkmış, kendine tekrar çarpmış gibi anladım ama çünkü karavan ve öndeki arabaydı sorun. Almanya'ya giriş yapacağız şimdi. Saat 14.53. Saat kaçta evde olacağım? Navigasyona göre evde akşam 8'de 57 civarı olursun. 3,5 saatten fazla sürer. Supercharger durakları dahil toplam mesafe yaklaşık 406 kilometre. Şu an araç Bad Reichenhall'da. İstanbul'dan buraya kadar olan yol yaklaşık 1500 kilometre civarı olabilir ama kesin rakam için rotayı kontrol edeyim. Rota değil de bu yolculuklar yapıyoruz ya penceresi. Onu diyorum. Gurbet yolu penceresindeki yolculuk verisi şu an aktif rotada. Bad Reichenhall'dan evine kadar toplam 445 kilometre kalmış görünüyor. İstanbul'dan buraya kadar olan toplam mesafe yaklaşık 1500 kilometre olabilir. İstersen webden tam hesapladım. Yok tamam. Ya ben anlatamadım ya sen anlamadın. Neyse Almanya'ya 14.55 itibariyle girmiş bulunuyoruz. 45 dakika sonra Chiemsee''deyiz. Bize ne gibi imkanlar sunuyorsun? Navigasyon kurabilirim, rota ayarlarım, yakındaki yerleri ararım. Araç durumu, hatırlatmalar, web aramaları, hava durumu. Her türlü soruya cevap veririm. Söyle yeter. Bir de senin modların var mesela değişik değil mi? Böyle ne bileyim psikolog modumu görmüştüm orada bir şeyler falan. Onlar neler var onlardan? Evet, sesli modda unhinged, storyteller, conspiracy, unlicensed therapist gibi kişilikler var. Psikolog modu da terapist tarzı. Ama araç asistanı olarak navigasyon, arama, hatırlatma ön planda. Neyse öyle bunu da göstereyim. Bununla da seyahatte uzun yolda güzel muhabbet ediliyor yani. 100 metre arayla yani ben de atıyorum 1-2 kilometre arayla şarj istasyonu var. Ben şuna gidiyoruz sanıyorum ben. Buna getirdi beni ya. Bu arada mikrofonum kapalı mı açık? Burada ne var abi? Burada hiçbir şey yok. Oraya gidelim. Orada yiyecek bir şeyler var. Burası kahve var. Tamam okey kahve alacağız ama kahveyi oradan da alırız. Yalnız işte buraya ikinciyi açmalarının sebebi yaz döneminde burası inanılmaz kalabalık oluyor. Yetmiyor yani. Tam geçiş bölgesi ya. Ondan dolayı 12 tane burada var. Şu an boşta olan 7 tane orada var. Burası bomboş. Buranın girişi biraz çetrefilli yuvarlaklardan dön gel. Ondan burayı insanlar çok tercih etmemiş. En güzel rotayı çizdi bana şu an. İsviçre üzerinden, Zürih üzerinden. Böyle ya o gölün kenarından gitmekse. Ben de online olarak vinyetiyi aldım İsviçre'nin. Nerede o? 40 frank. 43 euro olarak çekti hesabımdan. Burada oturumdaki maliyet 19 euro 60 sent oldu. 61 durduruyorum. Kilowatt fiyatı da 52 sent. Biraz pahalı burası. Öbür yerler bu kadar pahalı değildi. Burada en pahalısı şu ana kadar burası oldu.
Bir ton vakit de Münih trafiğinde kaybettim. Yani yarım saati geçmiştir. Gıdım gıdım gidiyoruz ama şu an çıkışına geldik. Böyle durumlarda bazen Instagram'dan da paylaşım yapıyorum. Mesela az önce dur kalk trafikte bayağı bir otopilotla gittim. Yani sadece direksiyona dokunuyorum şey olduğunda. Yani oradan da bazen paylaşımlar yapıyorum. Eğer Instagram'dan takip ederseniz de bu videoda olmayan farklı şeylerde bazen arabayla, yolla alakalı, bazen kendimle özel gezim falan filanla alakalı paylaşıyorum. Takip ederseniz sevinirim. Son şarj istasyonuna geldik. Buradan eve gideceğiz. Eve zaten şu anki haliyle %88'de %33 ile varırız diyor 211 kilometreyi. Biraz daha doldursun. Ben son hesap kitapları yapayım. 17.75 olmuş. 17.77 oldu. Az önce de 20 euroydu değil mi? 20 o. 20 de buna yazıyoruz. 40 dedim yani toplam 20-20. Bundan sonra da zaten %33 ile varacağım eve. Edirne'den %90 mı çıktım 95'te mi bilmiyorum, videonun başında var zaten onlar da. En son hesap kitabı yaparız. Bundan sonra şimdi birazdan Avusturya'ya gireceğiz. Ondan sonra şu an Almanya'dayız. Birazdan Avusturya'ya gireceğiz. Oradan İsviçre'ye geçeceğiz. Oradan tekrar Almanya'ya gireceğiz. Buralar biraz değişik, Almanya ve İsviçre haritası. Ondan dolayı şu an 3 ülke falan değiştireceğim yani. Şimdi burası Almanya, birazdan Avusturya, sonra İsviçre, ondan sonra Almanya. 2000 kilometre gelmişim. 2072 Beşiktaş'tan buraya. 200 daha var. 2270, 2300 geliyorum buraya. Oradan da 700 Antalya desen tam 3000 kilometre Antalya. Avusturya'ya geçmişiz ya hiç fark etmeden. Şu dinlenme tesisi gibi bir yer vardı. Orası şeymiş meğerse. Şimdi o Bregenz'in etrafından dolanan tünelden geçiyorum. Burada hep gıcık olduğum bir yol var. Bu haritayı dinlersek oraya gidiyor. Gerçi şu an trafik vardır. Çok dar bir yoldan böyle tarlaların arasından götürüyor. Oradan gitmeyeceğim. Ben buradan Bregenz şehir merkezine gireceğim. Oradan Hart tarafına. Lambalar var ama buradan gitmekten daha iyi. Yani görünüyor mu bilmiyorum. Şuradan gelip Bregenz'e inip şuradan gideceğim. Bu ta şu tarlalardan götürüyor. Şuradan şuraya gitmek çok daha mantıklı. Şurası çok kötü. Tamam, burası da iyi değil. Trafik adım başı lamba var ama oradan gideceğime buradan giderim. Şimdi Bregenz'ten çıkıyorum. Normalde beni düz götürüyordu Innsbruck'a doğru. Ama dediğim gibi o birazdan şeylerin arasına vereceği için buradan gidelim. Tabii ki şans. Şu an trafik varsa sıkıntı. Eğer buradan gelecek olan varsa şöyle söyleyeyim. Çok iş çıkış saatine denk gelmiyorsa burada, çünkü sürekli lambalar geliyor. Ama akıcı bir şekilde gidiyorsun yani 40'la. Ama çok yoğun olursa bu kadar olmuyor. Bazen çok uzun sürdüğü 1-2 kere denk gelmiştim ben burada. Bu yolu yapabilir, seçebilir. Çünkü öbür taraf bence daha kötü. 2-3 kere oradan gittim ve pişman oldum. Zaten hemen şuradan bir yerden yapıyor o yola. Şimdi Avusturya'yı bitirdik. İsviçre'ye geçiyoruz. Ondan sonra da Almanya zaten. Tık diye ses geliyor. Onun muhtemelen frenle alakalı bir o kaliper mi deniyordu? Kalipere sıkıştırılan bir teneke gibi bir parça var ya. Şimdi gaza bastığımda tık diyor. Gazdan çektiğimde tık diyor. Tekrar aynı şeyi yapıyor. Hiç durmadan bayağıdır yani. Şu teker patladıktan sonra, tekerim yarıldı bu arada. Onu değiştirdikten sonra fark ettim. Önceden var mıydı hiç hatırlamıyorum. Yani orada takarken acaba bir şey hafif de değdiler. Çıktı mı acaba? Öyle bir şey mi? Evet, İsviçre'ye geçmiş bulunmaktayız. Eve 137 diyor. Ama onun gösterdiği yoldan gitmeyeceğim. Ben kendi bildiğim yoldan gideceğim. O Schaffhausen'in içine sokuyor. Hiç gerek yok. Evet arkadaşlar, geldik. Eve park ettim. Buradan kapanışı yapalım. Saat 9. 9'u 25 geçiyormuş hatta. Güzel bir yolculuktu. Verilere de bakalım. Toplamda 2271 kilometre, 163 watt saat, 16.3 kilowatt yakmışız 100 kilometrede. Toplam 372 kilowatt enerji harcamışız bu 2271 kilometre için. Şöyle yapıyorum. Ben bunları hesaplayamazsam şöyle tutayım. Umarım görünüyordur. Benim oğlan geldi. Bir de şöyle yapayım. Fiyatlar burada. Fotoğrafını da çekerim. Oğlum da geldi arabasıyla. Şimdi onlarla görüşeceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dönüşte tekrar video çekeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.